Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır diyelim. Piyasamıza şöyle kısaca bir bakalım. Ne var ne yok. Burada da ilk açılışta böyle Binance ekranı açılıyor ama ben oradan işlem aldığım için yoksa herhangi bir borsayla bir bağım bir şeyim de yok. Hepsi aynı benim nazarımda. Yani ona da yapabilecek bir şeyim yok. Hani en fazla bu ekranı da açmam göstermem ama hani bir şeye yönlendirme gibi bir durum yok. Bu tarafta yine görüyoruz aynı o aralıkta devam eden bir süreç var. Çok sığ hareketler. Yarın çarşamba. Yani artık yarın bu işlem bir karla kapanır herhalde. Öteki tarafta zararımız biraz daha fazladır diye tahmin ediyorum. Orada da yani azalıyor ama yani bir şey yok. Çıkış şansı vermedikten sonra beklemeye devam ediyoruz maalesef. Gelelim şöyle. Ee, Bugün yine bir denk geldi böyle X'te işte ayı bölgesine geçtiğimizde belli olur falan gibi bir şeyler yazıyordu. Yani ayı bölgesine geçmek için nasıl bir belli olmasını beklediğiniz bir şey var onu anlamak yani mümkün değil anlamak. Zaten hani chartlara göre baktığımızda veya işte grafiklere baktığımızda ayı bölge yani 2021 fiyatlarının olduğu daha öncesinin yıllarının fiyatlarının olduğu bölgelerde olan birçok parite var. Burada da yine Rainbow Chart bize ayı bölgesinde olduğumuzu hissettiriyor. Forma tarafı şu an için hiç önemi olmayan bir şey ama burada işler uzun vadede kırmızıya gittiğinde kar alacağız. Karlara stop koyacağız veya dahil olmadıysak da dahil olmayacağız anlamına geliyor. Bugün yine genel olarak piyasada longçuların daha sıkıntıda olduğu bir piyasa olmuş ama yani hacimsel olarak zaten çok düşük seyreden bir piyasa. Yani normal şartlarda bu piyasada ligde olacak bir pozisyonda olmuyor. Yani o hareket yok zaten. Ve burada gördüğümüz yine şu 68'lerin bir red bölgesi olarak çalıştığı tekrardan aşağıki bölgeye doğru bir çekilme olsa bile yani şuralar güzel ama yani. Bakın şu 70 bölgesinde sağlam bir satış var. Aşağıda da yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi burada gün gün bakacağız. Buralar azalacak yukarıya doğru muhtemelen. Takibe devam. Gel bakalım market cepte. Ha 100. paritemizi bir alalım. Standart aya varmış. Buna ne zamandır bazen bakıyoruz. Ya var şimdi. Tamam güzel oldu en azından. Şimdi burada beklentimiz şuranın yani şunun üstüne atması gerekiyor. Atmazsa ki durum bir test bir test daha bir tane daha geçemezse hop 1.6'ya doğru bir yol alma olabilir yani. Beklentim geçmesi yönünde ama burada da en son 8'lere kadar düşmüştük. Tekrar 12-13'lere geldik. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Turuncuya doğru atacaktır muhtemelen. Altcoin sezon indeksi tamamen çöp olarak çalışıyor. Şu an kafasına göre takılıyor ama çok piyasaya uyumlu değil. Dominans düşmüş ya da bu bir gün önceyi veriyor gerçi ama hani beklentimiz düşmesiydi. Şu an 58 Ethereum 10 adır tarafı yükseliyor inanılmaz şekilde 32'ye kadar geldi. Pariteler ayak uydurmuyor. Ya pariteler ayak uyduracak ya adır tarafı düşecek. Ya bunun başka artık şey yok. Aslında beklentimiz paritelerin ayak uydurması tabii ki. Bitcoin, Ethereum, Ripple ve BNB olarak devam ediyor. İlk 4 kalan sıralamaya zaten şimdi bakacağız. Gel bakalım Kaya ile bir devam edelim. Burada ne dedik? Şu morlu bölgeyi hedefledik. O şekilde devam ediyor. Bütün süreç. Pavar için bu hafta potansiyelli, çıkma potansiyelli bir parite olarak seçmiştik. O şekilde gittiğini görüyoruz. Bundan sonra her pazar günü 3 projeden bahsedeceğiz. Yanılma payımız tabii ki var ama öyle bir üçlü alacağız. Bu haftalık bir tane koydum. O da yukarıdaki bölgeye gidecektir. Burada neydeyiz? Tüpraş. Tüpraş'ta düşüşün devam etmesi mantıklı. Yani şu bölgelerde kalabilir 213-210'lar ama bir görmemiz lazım. Henüz işleme dahil olmak için erken bence bu haftayı bir geçirmekte fayda var.
Ereğli için de düşüşü konuştuk. Bakın o oluyor. Bence yine burada beklemek. Yani düşüş bir olsun sonra bakarız. Türk Hava Yolları, evet, burada da düşüş henüz olmadı ama artık burada da düşüş yönünü beklemek lazım. Yani o bekleyişe geçmek lazım. Çünkü biz long yönlü pozisyon alacağımız için burada dönüşü konuşuruz. İş Bankası için de düşüşü konuştuk. En azından bakın şu mor 16-29'lar civarlarına geldiğinde tekrar bakarız. Bir düşüşün olmasını beklemek lazım. BCE açısından baktığımızda yükseliş beklentimiz şuralardan biri var. Yükseldi 570 ama ikinci yani asıl hedefimiz 630'lar. Burada işler yani daha haftalık yeni aldı. Bu haftaya da yani ben yine de 630 bölgesine devam şeklinde bakıyorum. Link tarafında bu morlu çizdiğimiz bölge çalışıyor artık. Onu görüyoruz. O da tekrardan yukarı yönüne gidecektir. Muhtemelen 11'lere doğru bir 3 dolarlık artış mantıklı duruyor. RX için de yukarıda hedef bölgemiz sabit. Yani çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Yani güzel. Burada morlu bölgeye gelse bile ben yukarı yönlü işlem bakmaya devam ederim açıkçası. Sol için de aynı şey geçerli. Bakın şöyle yana kayalım hani şey olmasın. Şu bölgenin aşağı gitmemesi yeterli bizim için. Yukarıda hedef bölgemiz belli zaten. Böyle kısa bakıyorum çünkü her gün aynı şeyi anlattığım için zaten çok ekstra bir şeye gerek yok bizim için. Olumsuza dönmüş bir senaryo varsa onları anlatırız. Bu ne? Runran. Burada da bir sıkıntı yok. 10 Ekim bölgesine doğru gidişimiz sürecek. FED'de güzel bir kâra geçtim ben kendi adıma. Ee, Burada bir not almıştık 15'e kadar düşerse eğer şayet olursa ama olacağını beklentim yok. Yani o birazcık hani dibini alalım dibini de bir sıyıralım ama o biraz zor gibi. Burada yukarı yönlü işlem devam edecek gibi duruyor. Zaten bizim aldığımız işlem de yukarı yönde bitecek. Ada için de henüz yeni başlıyor yükseliş. Şurada bölge var 39. Ben oraya kadar devam. Neo açısından da baktığımızda buradaki yükselişin devamı. Yani şu genel hani biraz önce baktığımız her şeyde de olduğu gibi şu çekilmeler benim adıma sorun değil. Yani ben şu bölgede işleme dahil olma fırsatı olarak görürüm yani kendi adıma. Yoksa beklentim şu yukarı yönde devam ediyor. BNB için de bakın artık yani buralarda dahil olmak gereken bölgeler bence. E, Buralarda alınabilir. Ondan sonra 740 haftalık var. Burada bir bölge daha var. Güzel bölgede yani bence. CZ açısından burası yine işleme dahil olma bölgesi. Riski size ait tabii ki ama hani güzel bir bölge öyle söyleyebiliriz. CZ'de hatırladığım haftalık olayında sıkıntı vardı diye hatırlıyorum bakalım. Evet haftalığı sıkıntılı. Aslında bu parite biraz daha orta vade baktığımızda yani 1-2 hafta sonrasını düşünürsek aslında bunun 58-59'a kadar çıksa bile asıl büyük düşüşünü yaşamadığını söyleyebiliriz. Doge için bakalım. Doge. Bunda bu Elon Musk hani böyle patlatmıştı falan. 21 pandemideydi herhalde. Tek kâr edemeyen kişi ben olabilir. Ya bu elimde vardı. Bir anda böyle ben işte o FOMO'lanma olayını yaşadım. Satamıyorum yani. Fiyat giriyorum olmuyor. Fiyat giriyorum ben yakalayamıyorum. Öyle bir satış yedik ya. Şimdiki aklımız tabii o zaman yoktu. Ya bir de şey boğada şöyle bir sıkıntı oluyor. Boğa tarzı yani hareketin çok olduğu zamanlarda hani bir şey alıyorsunuz işte atıyorum %5-10 kârda satacaksın. Çat diye geliyor hemen tabii doğal olarak ama sanıyorsun ki sen ben doğru işlemler alıyorum. Halbuki öyle değil yani o piyasa kendi içinde zaten hep %5-10 direkt atıyor. Şimdi mesela burada bakıyoruz işte kırmızı mesela %0,85. Yani bunu aşağı gitse ne olur, yukarı gitse ne olur? Yani bir şey etkilemez zaten. Ama o zaman öyle olmuyor. İşte bir anda böyle %10'lar, 20'ler yukarı atınca siz de en kötü yerde bile girseniz hani işte 50 dolar aldım, 100 dolar aldım, 300 dolar geldi falan ama aslında oradaki o alıştırıyorlar sizi yani hepimiz açısından. Sonra bir anda hop 100 dolar
aldık ama 300 gitti oluyor. Piyasada böyle işte yani sonuçta borsalarla kazanacak. Burada DOK için yukarı yönlü devam. Bir sıkıntı yok. Şuraya gelebilir mi? Olabilir. 95 bir alım fırsattır bana göre. Petrol açısından zaten düşüş konuştuk. Düş gitsin bakalım. 58'lere kadar yolu var. Ethereum'da beklentim asıl yukarı yönlü. 2.6 3'lere doğru ama ağır gidiyor biraz. Yani bir 500 dolarlık bir yükseliş muhtemeldir burada. E, Olumsuz değilim. Bu haftaki haberden sonra beklediğim paritelerden bir tanesi. Ha, bir tane daha vardı, ona bakacağım şimdi. Hatırladım. Hatta şöyle ekleyeyim de sonra şey olmasın. CHP. Yani bunu diye hatırlıyorum ama yanlış da vermiş olmak istemem. Atayım, buna baktık zaten artık. Müsaade. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Baktıydım bile çünkü. Evet. Zaten kötü durmuyor. Buna çok bakmışız bu arada. Evet. 10 Ekim mi? Aynen. Burası 10 Ekim. Yani buradan şu bölgeyi alsak 3 nokta. Bakalım ne kadarlık bir yükseliş öngörebiliriz burada. Normal şartlarda şu bölgelere kadar bekleriz ya. Yani burada da %30'luk bir yükseliş bence mantıklı duruyor. Şu dipler alınabilir falan, kalsın bakalım. Buna da bir bakarız. Ripple dedik en son. Ripple. Ya burada yükselişin Ripple'dan da bekliyoruz zaten. Bu haftaki yıldızlarımızdan bir tanesi benim için. Buradaki yükselişin ben en azından şu 1.8'lere kadar gitmesini bekliyorum hala. SC açısından olumsuz bir senaryom yok. Yani şu 15'ler benim için gayet mantıklı duruyor. IOTA bildiğiniz gibi zaten trade şans da vermiyor. Zaten işlemdeyiz. Opsiyonlarımız burada 60'ta ve 50'de işleme dahil olmak, yani tekrar olumsuz bir senaryo olursa zaten şuraya kadar gideceğiz yani zaten bir şey kalmadı artık yani. Bitcoin açısından işler yine geldi bizim belirlediğimiz bölgede bir destek arayışına geldi. Açıkçası yani bu bölgenin kaybı çok sıkıntılı olur. Aşağılara bir anda atabilir bizi. Beklentim kaybı değil, yukarı yönlü olması yönünde. Hani şu 75'lere doğru yükseliş yönünde. Buranın çalışacağını düşünüyorum yine aynı şekilde. Ee, evet, dün gümüş için konuştuk. Biraz beklemekte fayda var diye. Düşmeye devam ediyor, doğaldır. Şu an destek olabilecek bir bölgede bir aylık ve bir haftalık bir bölgeden destek alması muhtemel ama bence beklemek lazım ve çok acele etmemek lazım aşağıda, çünkü şu 58-55 bölgesi var. Altın da aynı şekilde. Zaten fark ediyorsanız şimdi altın konuşanlar çekilmeye başladı. Ya şöyle oluyor, bu kendi iş çevremde de aynı, her yerde aynı. Telefonu açıyorlar işte, altın aldım işte şu kadar, şöyle gidiyor böyle gidiyor. Diyorum sat o zaman diyorum. Ya ben onu şey diye aldım. İşte yine çıkar. Tamam da yani mantıksız bir senaryoya gidiyor. Yani insanların o satamama psikolojisi başka bir şey. Nihayetinde sen buradan aldığın, yani atıyorum şu an tamamen 10 bin liralık altın aldın. Bir yatırım yaptım ve işte bu 10 binin 13 bin oldu. %30 bir kârdasın. Yani bu 10 binin mesela 5x altın gitse 50 bin olacaksın. Yani peki sizce yani mesela mantıken bunun 5x gitme şansı var mı şu dünya, yani her şeyi düşündüğümüzde yani 30'a çıkma şansı yok. Yani ya sen al 3.000 ne koy cebine harca veya ne yaparsan yap. Ama onu anlamıyor kimse, anlamak istemiyor. Yani misal sen sattın, diyelim ki 8 dolara 8'e geldi, bu 8.600'e geldi. Ya burada al tekrar, ne olacak yani? Sen al bir 3 binini koy cebine.
Ve burada şimdi şu tepelerden şimdi bekleyeceksin birazcık. Bunun düşüş yapması normali bu. Aylık bölgelere kadar 5.900'lere kadar gelebilir. Beklemek lazım. Yani ben olsam beklerim. Burada dolar TL için yukarıda 45 hedefimiz var. Çok aşağılardan geldik dolara kadar zaten. Eee, Her günümüz yani her haftamız geçtiğinde aslında yukarıların boş olduğunu görüyoruz. Yani hep destek olarak aşağıda kalıyor. Dirençler gidiyor. Burada Total 3 için gördüğümüz normal şartta yukarı yönlü devam etmesi beklentim de o yönde açıkçası. Total 2'de de aynı yapı. En azından 1.3-1.4 bölgesi. Burayı kazanabilirse yeşil yaparsak da şu 1.20'lere doğru yol alırız diye düşünüyorum. Adır tarafı dediğim gibi çok farklı bir senaryoda gidiyor. Genel olarak bir olumsuz durumu yok ama kalite altlar ayak uydurmuyor. O enteresan. Burada beklediğimizde oluyor gibi en azından buradan yani şunu alayım. En azından buradaki sürecin yani doğru gittiğini görüyoruz. Burada bir dönüş arayacağız yavaş yavaş. Yani şu bölge tabii ki çok güzel. 2 hafta önceki bölge, 2 ay öncesi, 3 ay önceki bölge ve bizim belirlediğimiz o çizgili alan önemli bölgeler. Ama ben bunları da kaybı bizi 57'lere götürür diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdilik kâra geçemediğim için üzgünüm. Yani işlem almayı unuttum öyle diyeyim ama yani şurada zaten ben işlem alamam bak niyetim işte arasında. Burada yapacağım şey yine gelse long işleme dahil olmak. Onda da yine 3-5 aşağıda kalacak gibi zaten senaryo. Çok değişken bir şey değil ama yani şu en azından 75 gelecektir diye tahmin ediyorum yarın falan muhtemelen. İşte bir çözülür diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Galatasaray'da başarılar. Maçta var. Zaten herkes çoğunluk ona bakacaktır. Umarım kayıpsız bir haftayı daha atlatırız diyelim. En azından öyle avutalım kendimizi. Herkese güzel bir hafta olsun. Tekrardan görüşmek üzere.